Merhaba dostlar, bu videoda çok ucuz alınabilecek en iyi telefonlara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu telefonların hepsinin de en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Açıkçası uygun fiyatta ucuza bir telefon alacaksak bütçemiz minimum 15.000 olmalı ve 20.000 bandına kadar çıkacağız. Şimdi alınabilecek en ucuz telefonumuza başlayalım. Burada Galaxy A36'yı görüyoruz. Tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan Galaxy A serisi bu sene bayağı değişti. Yani burada artık yeni bir tasarım anlayışıyla karşılaşıyoruz ve A36 ile A56 arasında tasarım olarak çok bir fark yok. Kamera modülü kasa yapısıyla oldukça benzer. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Burada serinin uygun fiyatlı cihazı olduğunu düşünürsem çerçevelerin plastik olması çok büyük bir eksi değil. Aynen A35 gibi ucuz, kalitesiz bir hissiyat vermeyecek. Buradaki plastik yapının kaliteli olduğunu söyleyeyim. Ekran tarafında 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz ve burada HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. Parlaklık kısmında 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi Snapdragon 6 Gen 3'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz Snapdragon 7S Gen 2 ile oldukça yakın. Bu işlemci A35'e oranla %20 daha güçlü. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 60 FPS, orta yüksek arasında da 45 FPS'i rahat veriyor. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 5 megapikselde makro kameramız var. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber titreşimsiz, sabit, stabil videolar çekebileceğiz. Buradaki en önemli detay yapay zeka kısmında nesne kaldırma, obje silme gibi özellikler artık A36'da da var. 5000 mAh batarya ve nihayet 45 Watt desteğiyle beraber geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada performans benim için birinci öncelik diyorsam Poco X7 Pro önümüze çıkıyor. Açıkçası tasarım olarak baktığımda önceki Poco'nun X serisi modellerinden daha sade, daha şık bir telefonla karşılaşıyoruz. Buradaki tasarım biraz iPhone 16'ya da benziyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR10 Plus gibi en üst düzey teknolojiler bu ekranda var ve 12 bit renk derinliği DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamasıyla ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı muazzam bir seviyede diyebilirim. Ekran deneyimi anlamında sanki bir orta segment değil de üst segment hissiyatı veriyor. 3200 nit maksimum parlaklıkla ne dışarıda güneşli ortamlarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. MediaTek Dimensity 8400'ü görüyoruz. MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü bu işlemci hem performans hem de verimlilik tarafında kusursuz. 8 ve 12 GB olarak iki farklı RAM, LPDDR5X en güncel en performanslı RAM'lerle beraber geliyor. 256 ve 512 olarak iki farklı depolamada var. Antutu'da da bu işlemci 1,5 milyonu görüyor. Bu işlemciyle beraber oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera ışığı doğru bir şekilde aldığınızda ışık yeterli ise gayet iyi sonuçlar veriyor. Kontrast oranı ve doygunluk iyi seviyede, renklerde abartıya kaçmıyor. Fotoğrafların detaylarında da çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Ama ultra geniş açıdan çok bir şey beklemeyin. Günü kurtaracak seviyede. Fotoğraf kalitesi olarak orta segment bir cihaza oranla ana kamera başarılı. Ultra geniş açı vasat diyebilirim. Fakat video tarafında geliştirmeler var. Nihayet 4K 60 FPS desteği geldi. 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 45 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 3 yıl Android 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 3. sırada Honor Magic 8 Lite'ı görüyoruz. 6.79 inç AMOLED Full HD Plus bir panelle gelirken 120 Hz bir tazelemeye sahip. HDR10, DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsaması 10 bit renk derinliğiyle beraber 6000 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Ekran kalitesi olarak 20.000 bandının en iyi telefonu diyebilirim. Donanımda Snapdragon
6 Gen 4'ü görürken 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile beraber geliyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında 7.7 mm kalınlık ve 189 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutunu oranla ince ve hafif diyebileceğim bir telefon. Arka kapakta çerçevelerde plastik, 7500 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kamera kısmında ana kameramız 108 megapiksel f1.75 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 5 megapiksel ultra geniş. Ön kameraya baktığımızda da 16 megapiksellik Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G ve NFC desteğini görürken yazılımda da Android 15 ve MagUX 9.0 ile beraber geliyor ve Dolby Atmos stereo hoparlörlere sahip. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor ve 7500 mAh'lik batarya ile beraber 2 gün rahat götüren bir telefon. 4. sırada Galaxy A56'yı görüyoruz. Galaxy A56'ya baktığımızda kamera modülü kasa yapısıyla tamamen yeni bir cihazla karşılaşıyoruz. Buradaki üçlü kamera modülü artık S serisine benzemiyor. A serisinin kendine has bir tasarımı oluşmuş durumda ve orta segmentte malzeme kalitesi açısından en iyi cihaz diyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Aynen A55'te olduğu gibi sanki bu orta segment değil de üst segment amiral gemisi hissiyatı veriyor. 7.4 mm kalınlık, 198 gramlık ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok kalın değil ancak çok hafif bir telefon olduğunu söyleyemem. Yine de boyutuna oranla düşündüğümde ağırlık ideal diyebilirim. Ve ön kısımda da çerçeveler biraz daha incelmiş durumda. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Telefonda video, dizi, film, içerik tüketmeyi seviyorsanız burada HDR10 ve Dolby Vision'ın olmaması bir eksi ama bunun dışında panel kalitesi üst seviyede, ekrandaki renkler ve canlılık da gayet tatmin edici. Orta segment için yeterli bir ekranın olduğunu düşünüyorum. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi görüyoruz. A56'da en büyük geliştirmelerden biri kesinlikle donanım tarafında. Burada Exynos 1580'i görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM, 256 GB'lık versiyonunda beraber geliyor. Donanım anlamında orta segmentte en iddialı cihazlardan biri olacak. Özellikle GPU kısmında AMD ile Samsung'un ortak üretimi X-Clips 540 GPU'yu görüyoruz. Genel donanım açısından Exynos 1580, Snapdragon 888'in geliştirilmiş ve verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Yani donanım anlamında uzun yıllar götürecek sağlam bir cihazla karşılaşıyoruz. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip ve ilk kez orta segmentte Galaxy AI desteğinin geldiğini söyleyeyim. Burada nesne kaldırma, arka planda fotoğrafları değiştirme gibi özellikler kullanabileceğiz. Genel anlamıyla ilk bakışta kameralar orta segment için iyi seviyede. Batarya kısmında 5000 mAh batarya ve bu kez nihayet 45 Watt desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Yani sağlam bir hızlı şarj istiyorsak burada adaptör masrafımız olacak. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayı görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 5. sırada Honor 400 önümüze çıkıyor. Honor 400'e baktığımız zaman açıkçası Honor 200'den çok daha farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Özellikle kasa yapısı ve kamera modülüyle biraz iPhone 16'yı andıran bir yapıya sahip. Fakat Android cihazlar içinde kıyasladığımda özellikle orta segmentte biraz daha ayrı bir konumda. 7.3 mm kalınlık ve 184 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla hem ince hem de hafif diyebileceğim bir telefon. Özellikle tek elle yarım saat 1 saat kullandığımızda elimizi yormayan bir cihaz. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Malzeme kalitesi olarak çok üst bir beklentiniz olmasın. Orta segment bir cihazı oranla düşündüğümde malzeme kalitesi gayet yeterli. 6.55 inç AMOLED Full HD Plus 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip. HDR 10 bit renk derinliği ve DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsıyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten muazzam seviyede. Telefonda video, dizi, film izlerken, içerik tüketirken vermiş olduğu deneyimiyle bir amiral gemisini kesinlikle aratmayacak düzeyde ve parlaklık kısmında da 5000 nit maksimum parlaklığı görebiliyoruz. 4 nanometrelik Snapdragon 7 Gen 3'e 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Bu donanımla beraber Honor 400 günlük kullanımda, arayüzde, menüde, genel bir kullanım için düşündüğümde oldukça performanslı ve verimlilik tarafında da kesinlikle başarılı bir işlemci. Oyun tarafında da Call of Duty, PUBG Mobile gibi oyunlarda orta ayarlar 60 FPS stabil bir deneyim alıyoruz ve yarım saat 1 saat aralıksız
aralıksız şekilde oyun oynadığımız zaman da herhangi bir FPS drop'u ara ara nadir bile olsa donma takılma sorunları yaşatmıyor. Kamera tarafında da ana kameramız 200 megapiksel, f1.9 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş, ön tarafta da 50 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da yine 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabiliyoruz. Özellikle batarya performansıyla orta segment cihazlar içinde düşündüğümde batarya deneyimi olarak en iyi telefon diyebilirim. Tamamen gündelik kullanım odaklı, 120 Hz'de yoğun bir kullanımda 10 saatlik ekran sürelerini rahat görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Hoparlör kısmında da stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Güvenlik kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP66 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil, 15 ile 20 bin bandında. Bu fiyat bandında kamerası, performansı ve ekran kalitesiyle alınabilecek en sağlam telefon kesinlikle Galaxy A36. Benim için oyun performansı ve gündelik kullanımda amiral gemisi gibi çok hızlı bir telefon istiyorum diyorsan Poco X7 Pro en mantıklı seçenek. Eğer benim için batarya performansı ve ekran kalitesi birinci öncelik diyorsan da Magic 8 Lite en iyisi diyebilirim. Benim için kamera performansı ve uzun ömürlülük birinci öncelik diyorsan da Galaxy A56 bu noktada öne çıkıyor. Eğer benim için kameranın fotoğraf tarafı, performans ve ekran kalitesi birinci öncelik diyorsan da Honor 400 bu noktada en mantıklısı. Ve açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem çok ucuz alınabilecek en iyi telefonlar bunlardı. Eğer bütçeniz 15 ile 20 bin bandındaysa başka hiçbir telefona bakmayın. Çünkü hem fiyat hem performans hem deneyim, bu üç noktada en iyi telefonları inceledik. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Sizce bu serinin devamı fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.